Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video olacak. Epoksi ders nasıl yapılır? Bunu size baştan sona kadar hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Epoksi dersin nasıl faydası, nasıl oluyor? Detaylı bir şekilde hepsini göstereceğim. Şöyle bir yerli seramik yapılmış bir yer var. Yaklaştır. Burası bir mutfak, bir restoranın mutfağı. Nasıl böyle her şey kurulduktan sonra ileriki zamanlarda böyle o epoksi dersin nasıl bir faydası var, bunları size hepsini tek tek anlatacağım. Bu video başlamadan önce lütfen kanala abone olun, like atmayı da hiç unutmayın. Çünkü bayağı bir anlatımlı video olacak. Siz bunları yaparsanız bana da güzel bir destek vermiş olursunuz. Hadi videoya başlayalım. İşte arkadaşlar epoksi burada. Böyle bir kova hazır geliyor. Bu epoksi hiçbir zaman su ile karışmıyor. Yani kendi içinde ne varsa onunla beraber karışıyor. Size karışım şeklinde göstereceğim. Nasıl oluyor bir bakalım. Ama epoksi yapmadan önce lütfen eldivenlerinizi falan hepsini takın. Memo gel. Şimdi Mehmet arkadaşımızda eldiven falan hepsi var. Bende yok. Ben birazdan takacağım. Şimdi o yapsın nasıl yapılır. Böyle içinde bir yağ var. Yani bu epoksiyi güçlendirmek için, yani kurutmak için bir de taş gibi yapıyor bu zaten. Epoksi de kendi içinde hazır karıştırılmış. İçini göster. Tamam. Dök. Yaklaştır. Şimdi arkadaşlar epoksi dersini yıkamak için önce yani bu markanın epoksi dersi yani sıcak suyla yıkanması lazım. Burada sıcak su dediğimiz zaman bile kaynar bir su değil. Biraz daha ılık olması lazım. Yani o şekildeki bir kıvam olacak. Hani %100 değil de %65 değerinde sıcaklık olsa daha iyi. Yani bir de şöyle bir şey var. Bunu suyun içine koyuyoruz. Hani turşul gibi bir şey de. Bakın şurada markasını da göstererek. Belki internette görürsünüz, bakarsınız. Ha, bu yıkamak içindir. Gel göster. Hani şöyle bir kova içerisine normalde su biraz daha aşağıda olması lazımdı. Bu sıcak bir sudur. Kettle'da kaynatmışız. Yani şuna böyle bir buçuk atsak yeterli, yani şöyle. Yani suyu bu şekilde hazırlıyoruz. Ondan sonra ders verirken de size göstereceğiz nasıl oluyor. Şimdi arkadaşlar bu suyu böyle hazırladık ya. Ondan sonra bir tane böyle şipritli fıs diyorlar ya, yani tam ismini bilmiyorum. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Burada bunun içine dolduruyorsunuz bayağı. Yavaşlar. Tamam, şimdi ders verdikten sonra biraz böyle bir dakika falan bekliyoruz. Ondan sonra bunu önce sıkıyoruz. Ondan sonra süngerle ovaladıktan sonra ikinci yıkamayı da güzel bir şekilde yapacağız. Şimdi bunu da göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu epoksi derslerdeki bu ders vericisi olan şey var ya. Yani bu normalinden değil,
biraz daha sert olanından olması lazım. Ki hani çünkü epoksi kıvamı biraz daha böyle sakız gibi olduğu için, biraz daha zor verildiği için, onun için şey oluyor. Yani bu olması lazım. Bu daha iyi sıyırıyor. Yani yüzeyde fazla bırakmıyor. Şimdi nasıl verildiğini de gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada yapılmış olan bitmiş bir yer var. Şimdi yani epoksi yapmaya devam ediyoruz. Video devam ediyor. Şimdi bu kuruduktan sonra böyle beton gibi bir hale alıyor. Öyle bu epoksi ders hiçbir zaman renk değiştirmez, çatlamaz, kırılmaz. Yani sapasağlam duruyor. Bu içinde yani daha böyle plastiksi, epoksi böyle şeyler olduğu için su arka tarafa kesinlikle gitmiyor. Çünkü bir sert bir hale alıyor. Yani böyle aralarda ince çatlaklıklar biraz gitti, hani diyelim lavabo burada, bulaşıklar yıkanıyor, böyle şeyler oluyor ya. Bu erime ihtimali yok. Yani erimiyor, sabit bu şekilde kalıyor, renk değiştirmiyor. Yıkandığı zaman da tertemiz yıkanıp yine aynı bu hale geliyor. Yani kirlendiği zaman. Ders verme olayı bitti. 1-2 dakika bekledim. Şimdi nasıl yıkandığını da size bir şekilde göstereyim. Önce dediğim hani buna bir doldurduk. Önce bunu yukarıda her tarafına sıkıyoruz. Belki kamerada gözükmüyor ama. Moin. Sag mal Hallo YouTube. Hallo YouTube. Şimdi önce biz bunları sıktık. Sonra bu şekilde süngerle de yıkayacağız. Size tavsiyem sadece maske takın. Ben biraz güldü olduğum için maske takmadım. Bizim ciğerler alışmış. Bizim ciğerler alışmış. Gözlük de. Önce böyle yuvarlayarak yapacaksınız. Bakın süngeri satın. Şimdi arkadaşlar birinci yıkamayı gördünüz. Şimdi bu ders yaparken
böyle aşağıdan başlamayın. Hani aşağıdan tam başlayın. Şöyle bölüm bölüm bitirin. Şimdi önce aşağıya yapıp yıkarsanız bir daha yukarı yapıp yıkarsanız yukarıdaki pislik bir daha geri aşağıya geliyor. Bir sefer bir daha yıkamış oluyorsunuz. Çünkü bu epoksi derzlerde suyla kesinlikle bir kontak olmaması lazım. Çünkü ders içine girmiyor, tutmuyor. Kuru bir yere kupkuru olacak ki oraya vurmanız lazım. Şimdi size ikinci yıkamayı da göstereyim. Yani böyle yıkadıktan sonra şöyle çapraz çekin. Ben önceden yukarıları yıkadım yani videodan önce. İşte yukarıdan yıkayarak tertemiz bir şekilde aşağıya doğru iniyor. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. İşte dediğim gibi bu tip epoksi derzler böyle kasap olacak. Nasıl söyleyeyim? Bir restoranın yemekhanesi olacak. Bu tip yerlerde falan olduğu zaman çok faydalı. Eğer ki kendi evinizde de yani bir banyonun içinde de yaparsanız ona da çok faydası var. Kesinlikle %100 faydası var. Hani bu ürün biraz daha pahalı olduğu için kimse bunu pek kullanmıyor. Bunu dediğim gibi epoksi derzi kullanırsanız aralarda ne çatlama olur ne bir şey olur. Bir de hani zamanla sıcak su bile yere değecek ya, o ders erimiyor. Yani o şekilde uzun seneler sonra yani hiçbir şey de olmuyor. Böyle çok sağlam bir şekilde kalıyor. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı hiç unutmayın. Düşüncelerinizi de yazın. Nerede eksiğimiz var, nerede şeyimiz var. Bunları yazın ki biz de bilip ona göre yol alalım. Herkes kendine iyi baksın.